Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun. Kalbinizden ne geçiyorsa her şey gerçek olsun. Öyle bir gün olsun bence bugün. Çok güzel bir sabah ve bugün diş ve ağız bakımı konuşacağız. Hem de A'dan Z'ye konuşacağız. Nasıl diş fırçalamalıyız? Diş ipi kullanmalı mıyız? Gargaralar için neler düşünüyor hocamız? Değerli bir hocam var, tanıyorsunuz zaten kendisini. Diş hekimi doçent doktor Zekeriya Taşdemir şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyi İyiyim, sabahlar çok olsun. teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizinle çok güzel konular konuşuyoruz. Hayata dair esasında bu konular. Bugün de böyle istedim ki ağız sağlığı, diş bakımı nasıl olmalı? Doğru yöntemler. İnsanlara TV8 ekranlarında şu anda bizi izleyen izleyicilerimize güzel böyle örnekli verelim istiyorum hocam. Olur, evet. Hemen diş eti sağlığı ile başlayalım. Diş eti sağlığımızı korumak, ne kadar diş etimiz sağlıklıysa ağzımız o kadar sağlıklı değil mi hocam? Bu önemli bir şey. Tabii diş eti çünkü dişleri çevreleyen bir doku. Dolayısıyla diş eti sağlıklı değilse dişler de sağlıklı olamıyor. Onun için diş eti çok değerli. Günlük ağız bakım rutini nasıl olmalıdır hocam? Kendimden örnek verirsem şöyle yapıyorum. Sabah kahvaltısından sonra yani şimdi fırçalıyorum diyeceğim ama o fırçalıyorumu da açmak istiyorum ben biraz. En az 2-3 dakika ben fırçalıyorum ama şimdi ben nasıl fırçaladığımı bilerek fırçalayan biriyim. Dolayısıyla hani orada normal bir vatandaşın en az bir 3-4 dakikayı bulması lazım. Yani benden 1 dakika daha fazla fırçalaması daha güzel olabilir. Çünkü genel olarak bizim alışkanlığımız 1 dakika içinde hemen fırçalayıp tükürüp bitirmek işi. 3-4 dakikalık bir fırçalama. Bazen diyor ki aslında hocam dediğiniz teknikle fırçaladım ve süre bir tur daha dön. Bir tur daha dön. Tekrar fırçalayarak oraya yeterli basıyı uygulayıp temizlik yapabiliriz. Kaç dakika diyorsunuz hocam? Şimdi ağız yani diş fırçalama kaç dakika olmalıdır? 2-3 dakikanın altına düşmemesi lazım. Yani 3 dakikanın altına düşmemesi lazım diyelim biz ki. Hadi 2 de olur mu yani? Kabul müdür İyi hocam? fırçalıyorsak evet. Ama iyi fırçalayamayan bir birey olursa o zaman yeterli Üçün olmayabilir. altına 3'ün altına düşmesin. düşmemekte fayda var. Kum saati güzel bir şey oluyor hocam. Diyorum ki ya telefonunuz her saniye yanınızda, cebinizde. Bakın saatine. 2 Sürekli telefona bakmayı biliyoruz değil mi? Orada 2 dakika geçsin yani. Orada bir 3 dakikaya ulaşsın sizin fırçalamanız ki etkili bir fırça yapabilin. Fırçalama yapabilin. Sabah kahvaltısından sonra ben o fırçalamadan sonra işte iş hayatıma dönüyorum. Kahve içiliyor hemen arkadan mesela değil mi? Bir sabah kahvesi kahvaltıdan sonra da yapılır ya öyle. Bazısı Yani şimdi o biraz daha renklenmeye girebilir. Ben bakteri açısından içebilir yani. İçebilir tabii ki. Herhangi bir sıkıntı yok. Şekerli içiyorsa yine yani ben mesela bazen öğlen öğününde biraz daha koku içerebilecek bir yemek yiyorsam ben öğlen de fırçalarım mesela. Kendim böyle bir alışkanlığım var. Sonrasında akşam aslında Benim de hocam hep diş fırçam yanımdadır şimdi stüdyodayım. Öğlen yemek yiyoruz arkadaşlarla yani. Yanımda muhakkak hani bulundururum, kullanırım yani hani öğlen de kullanmayı Ondan tercih sonra ederim. yeterli olanı söylemeye çalışıyorum şu anda ama tabii ki yani ben de mesela öğlen de fırçalamaya çalışıyorum. Hatta ben biraz da abartıyor da olabilirim. Yani ne zaman bir şey atsam hani bazen rahatsız oluyorum. Orada hani bir şey kalmış olma duygusu rahatsız edici olduğu için. Zaten hastalara onu diyorum ben. Alışkanlık kazandıktan sonra ya bu kadar fırçalamayın diye ben size eleştireceğim diyorum. Gerçekten de öyle oluyor. Çünkü takıntı haline geliyor. Orada bir şey kalmış. Dilinizle onu çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yanınızda çıkmıyor. Hemen fırçaya dönüyorsunuz. Peki hocam, akşam fırçasının çok önemli olduğunu daha önceki programlarda anlatmıştınız. Yani akşam uyumadan önceki fırçalamadan Kesinlikle. bahsediyoruz. Tam olarak da oraya gelecektim. Gece yatmadan önce yapılan fırçalama çok daha değerli. En kıymetli değil mi hocam? Gece yatarken çünkü tükürük salgısı da azaldığı için asidik ortam artar ve daha çok problem ortaya çıkar. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Gece yatmadan önce yine o 2-3 dakikalık fırçalamayı gerçekleştirip bir de burada ek olarak arayüz temizliği de yapıp arayüz fırçasıyla, diş ipiyle, ağız duşuyla onu da yapıp hatta ben şey yapıyorum, boğaz gargarası da yapıyorum. Ondan sonra yatıyorum. Bu sayede sabah uyandığınızda çok daha ferah, çok daha rahat uyanacaksınız. Hani insanlar bazen böyle üşengeçlik yapabilir. Hiç yapmıyor musunuz hocam? Ben de yapıyorum tabii ki ama Tabii. rutinim bu aslında. Rutinim bu. bunu gerçekleştiriyor. Peki hocam diş ipi. Şimdi sırayla gidelim. Diş ipi. Her gün kullanılmalı mıdır Her diş gün ipi? kullanılmalıdır. Her gün kullanılmalıdır. Diş ipi şöyle bir arayüz temizlik cihazı. Kullanımı kolay değil. Ben bunu her hastaya da söylüyorum. Yani ben de çok kolay becermedim ama uğraşarak bu yeteneği kazandım.
O parmakları o pozisyonda tutup bir yerlere ulaşmak, Evet. ulaşmaya çalışırken zarar verip kanatmak, bunlar başınıza gelebilecek durumlar. Ama uğraşırsanız 1-2 hafta içerisinde bunu çözeceksiniz. Eliniz o alışkanlığı kazanacak ve yapmadan, ben hatta şöyle söylüyorum, diyorum ki önce fırçala. Fırçalama sana göre yetiyor ya. Fırçala, fırçaladıktan sonra diş ipi yap. O diş ipini bir kokla bakalım. Yetmiş mi yetmemiş mi o zaman anlarsın diyor. Evet, değil mi? Yetmediğini anlayacak ve daha çok dikkat edecek. Bazı bireylerin dişleri biraz daha aralıklı olur. Böyle bir durumda diş ipi değil arayüz fırçası Heh, kullanmalı. onu söyleyeceğim hocam. O küçük küçük fırçalar var. Arayüz fırçası değil mi Evet, onun ismi? evet, evet. Onu da yani mesela diş ipi yaptıktan sonra da ben bazı bölgeler için arayüze geçebiliyorum en hocam. doğru kullanım bu. Çünkü hani tüm aralar aynı değil ağzımızda. Değil. Bireyin ön dişlerinin araları ayrıktır, arka dişleri sıkışıktır. Sıkışık olan yerlerde, ara olmayan yerlerde diş ipi, boşluk olan yerlerde de arayüz fırçası aslında bunun mantığı. Benim dişimde çok fazla bir ara yok, ben onun için diş ipiyle yetinebiliyorum ama Kişiye göre değişiyor. Benim Evet. de fazla yoktu hocam ama 2 tane implant yapıldıktan sonra orada bir farklılık hissettim ve o yüzden arayüz fırçası da muhakkak bulunduruyorum. en güzel şey bu. Çünkü bireye özgü bir temizlik bu. Evet, Bir de özellikle implant gibi protezi olan, o zaman ağız duşu da devreye giriyor. Yani temizlik cihazları o kadar çeşitli ki. Dil fırçası devreye giriyor. Dili özellikle biraz daha kıllı dil dil fırçalanmalı mı hocam? Dil en fazla bakterinin biriktiği alan. Fakat temizledikten sonra geri gelecek. Dil fırçasının kullanım amacı genel olarak ağzın ferahlaması, o kokusunun rahatlaması amaçlıdır. Yoksa yanakları da fırçalayanlar var, damağı da fırçalayan var, dil de fırçalamak. Evet, yani bende de dil fırçası var. Özellikle dili biraz daha yemek artığı biriktiren, kıllı dil dediğimiz girintili çıkıntılı bir dil yapısına sahipse evet iş yapacak. Çünkü bireyin de psikolojik olarak da rahat etmesini sağlayacak. Kedilerin nasıl hocam? Dikenli gibi ya Evet dilleri. evet, öyle olan bireyler de var bu arada. Paslı dil, işte kirli dil, yani ciddi farklı dil yapılarına sahip bireyler var. Yani dilin üstü bembeyaz oluyor ve orası da ciddi bir koku kaynağı oluyor. Birey diyor ki ya ben diş iplerimi fırçalıyorum, diş ipimi yapıyorum, temizliğe geliyorum sana. O bireye özellikle dil fırçası da öneriyorum ben. Muhakkak dil fırçası kullanması gerekiyor. Peki hocam, ağız gargaralarını konuşalım. Bana biraz ağız gargaraları, mesela kendi adıma söylüyorum hocam, ticari geliyor. Çok fazla ağız gargara çeşidi var. İşte ne bileyim renkli, işte yok alkollü, alkolsüz. Biraz böyle çok fazla çeşit Renk var. çoğaldı. İşte bazıları diş boyuyor hatta. Evet. Ondan sonra muhakkak kullanılması gerekiyor. Bazıları da bana yani biraz kimyasal geliyor, biraz ticari gelebiliyor. Bu benim düşüncem hocam. Sizden tabii. Şimdi şöyle, Duyalım bunu. kimyasal bir temizlik olarak bakıyorum ben bu duruma. Fiziksel temizlik var, kimyasal temizlik var. Kimyasal temizliğin ihtiyacının olduğu durumlar var. Bunlar nedir? Bir cerrahi geçirmiştir birey. Ağız cerrahisi ya da el cerrahisi geçirdi. Yani temizliklerini yapamıyor. Mekanik, fiziksel temizliğini yapamıyor. Bu birey için çok mantıklı. Çok yaşlı bir birey, el yeteneği uygun olmayan bir birey çok mantıklı. Engelli bir birey çok mantıklı. Ama normal temizliğini yapabilen, mekanik temizliğini yapmasında hiçbir aksaklığı olmayan bir birey için bir faydası olmayacak. Her gün gargara yapmaya faydası ihtiyacı yok. Özel durumlar var, özel diş eti hastalıkları var. O zaman zaten hekim reçete eder Tabii. ve onda bile süreli kullandırırız, biliyor musunuz? Süreli değil mi Deriz hocam? ki şu Öyle kadar her gün günü her gün. geçmesin. Çünkü bir noktadan Ya sonra... ben görüyorum bazı insanlar kafaya dikiyor, her gün alışmış ona. Fırçayı boş ver hani ya da Onun 2 fırça işte- hemen onu. En önemli cümle buydu aslında. Evet. Yani ben söylemeye atladım, siz hatırlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek hocam? Doğal fırçanın, yani fırçalama yönteminin yerine geçerse birey için bu hatalı bir durum. Daha kolay Ektir. çünkü hocam. Evet, Şimdi fırçalamak mı, üşengeçlikten. gargara mı? Burada fırçalamanın yerine ya da arayüz fırçasının yerine olarak düşünülmemeli bu kimyasallar. Bu kimyasallar, bu fırçalamaları ek olarak düşünülebilir sadece. O Ek zaman olarak. faydalıdırlar. O kadar anladım. Gayet hocam şey oldu, hani çok bilgilendirici bir program Bugün oldu. hem gargara firmalarından hem de kürdan firmalarından bir taşlanma olabilir. Yok hocam, siz hani yeri geldiğinde kullanılması Tabii ki, gerektiğini tabii ki. söylüyorsunuz. Şaka yaptım tabii ki. Ama yani her gün o gargaraları kullanmak, dişi böyle az fırçalayıp ona yönelmek doğru Tabii ki. olmayan bir şey. Aynen. Kolaya kaçmak biraz. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Her Çok zaman sağ olun. bekliyoruz sizi. Sağ olun. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.